Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Karademir. Bugünkü videomuzun konusu uzunca bir süredir dünya gündemini meşgul eden koronavirüsü. Peki bu koronavirüsü nedir ve nereden çıktı? Bugünkü videomuzda koronavirüsünün tarihi hakkında konuşacağız. Tabi videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İşe yine doğru bir tanımlama yapmakla başlayacağız. Çünkü bir problemi çözmenin ya da bir şeyi geliştirmenin ilk adımı doğru bir tanımlama yapmaktır. Peki virüs nedir ve koronavirüsü nedir? Virüs canlı vücudu dışında canlılık faaliyetleri göstermeyen fakat bir organizmaya girdiğinde hayatsal faaliyetler göstermeye başlayıp hastalığa neden olan dış ortamda cansız, organizma içerisinde canlı olan mikroplardır. Yani bunlar vücudumuza girdiği zaman canlanıyorlar ve vücut dışına çıktıkları zaman yaşamsal faaliyetler göstermiyorlar. Koronavirüsü de böyle bir virüs ve aslında koronavirüsü hayatımıza yeni girmiş bir virüs değil. Zaten daha öncesinde de birçok türleri olan ve birçoğumuzun da hayatımızda birçok kez karşılaştığı bir virüs türüdür. Normalde sadece grip benzeri, soğuk algınlığı benzeri hafif semptomlar göstererek kısa bir süre sonra ise iyileştiğimiz basit bir hastalıktır. Fakat son zamanlarda çıkan koronanın farklı türleri, evrimleşmiş, mutasyona uğramış yeni türleri daha tehlikeli haller almaya başladı. Şimdi biraz koronavirüsünün bu tehlikeli tarihinden bahsedeceğiz. Koronavirüsü aslında SARS olarak 2003'te Çin'de yine ortaya çıkmıştı ve birçok insanın hastalanmasına ve bunların da büyük bir kısmının ölmesine neden olmuştu. SARS virüsü de koronavirüsünün ölümcül şekilde evrimleşmiş tehlikeli bir versiyonuydu. Ve 2012 yılında Suudi Arabistan'da koronanın farklı bir türü olan MERS virüsü de yine birçok insana bulaşmış ve birçoğunun da hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bu yılın başından beridir Çin'de özellikle Wuhan'da ortaya çıkan yeni türü ise daha henüz tanımlanamadı fakat yine bu şekilde ölümcül olan bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Koronavirüsünün özellikle kediler ve yarasalarda yaygın olarak görüldüğünü belirtmek isterim. Fakat yarasa çorbası ya da kedi yemekten ötürü işte böyle hastalıkların çıktığını söylemek ne yazık ki yetersiz olacaktır, doğru olmayacaktır. Çünkü zaten bu virüs vardı ve insana bulaşmasında da aslında ölümcül bir sonuç doğurmuyordu genel olarak. Fakat tehlikeli olan şey bu virüsün evrim geçirmesi oldu. Şimdi biraz bu virüsün etkilerinden bahsedelim. Normalde koronavirüsü hafif grip ya da soğuk algınlığı tarzında geçen yaklaşık 3 ila 4 günlük bir kuluçka süresine ve bir haftaya yakın hastalık süresine sahip olan bir virüstü. Bu bir haftanın sonucundaysa kişi normal hayatına devam edebilecek kadar iyileşiyordu. Fakat yeni ortaya çıkan bu tehlikeli tür insan vücudunda yaklaşık 2 hafta kadar hiç belirti vermeden kuluçka dönemine sahip olabiliyor. Ve daha sonra insanlarda solunum yetmezliği, çoklu organ yetmezliği gibi durumlara neden olup ölümüne neden olabiliyor. Çin'de bu hastalıktan etkilenen ve hayatını kaybedenler incelendiğinde daha çok yaşlı ve direnci düşük olan insanların etkilendiği görülmüş. Yani direnci düşük olan insanlar için tehlikeli bir virüsken direnci iyi olan insanlarda hastalık sürecinin ardından vücudu terk edebiliyor. Bu yüzden özellikle kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ya da karaciğer yetmezliği olan insanların bu virüse karşı çok daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu virüs normalde üst solunum yolu hastalıklarına neden olurken bu yeni versiyonu yani ortaya çıkan bu ölümcül olan versiyonu alt solunum yollarını ve diğer birçok organı da etkileyebiliyor. Tek başına ölümcül olmayıp başka hastalıkları tetikleyerek insanları öldürebilen bir virüs. Yani koronavirüsü tek başına öldürmeyip devamında neden olduğu hastalıklarla insanın direncinde oluşturduğu gedikle de öldürebiliyor. Bunun için direncimizi yüksek tutmakta daima fayda vardır. Bugünkü videomuzda hayatımıza son dönemde giren yeni koronavirüsü hakkında konuştuk. Bilinmesi gerekenleri aktardık arkadaşlar. Nedir bu koronavirüsü dersek
anlattığım gibi hayatımızın büyük bir kısmında zaten karşılaştığımız zararsız olan bir virüsün tehlikeli halde mutasyona uğramış bir çeşididir. Peki bu virüs nasıl ortaya çıktı? Asıl sorulması gereken soru bu. Burada 3 farklı senaryodan bahsedebiliriz. Birincisi, bu virüs zaten vardı fakat daha yeni ortaya çıktı. Yani bu tür zaten vardı fakat insanlarla etkileşimi olmadığı için bilinmiyordu. Fakat herhangi bir şekilde bir insan bu virüse yakalandı ve bu gündeme geldi. İnsanlar tarafından tanınır oldu. İlk ihtimal bu. İkinci ihtimal ise mevcut olan koronavirüsünün herhangi bir dış etmenden dolayı mutasyona uğrayıp ortaya çıkması ihtimalidir. Ki bu oldukça da yüksek bir ihtimaldir. Ve üçüncü ihtimal ise arkadaşlar, belki birçoğuna komplo teorisi gibi gelecek ama insan eliyle üretilmiş olması ihtimalidir. Çünkü günümüzde savaşlar konvansiyonel olarak yapılmıyor. Sıcak savaş artık bir kenara bırakıldı. Ve artık savaşlar biyolojik olarak yapılıyor, ekonomik olarak yapılıyor. Bu da böyle bir ürün olabilir. Yani insan eliyle üretilmiş ve kullanılan biyolojik bir silah olma ihtimali de vardır. Yani laboratuvarda da sonuçta bu tarz virüsler üretilebiliyor. İşte koronavirüsünün hayatımıza nasıl girdiğiyle ilgili 3 senaryo bu şekildedir. Tabi ne şekilde girmiş olursa olsun, gerekli önlemleri aldığımız takdirde çok da korkmamıza gerek olmayacaktır. Çünkü tedbir her zaman için hayat kurtarır. Bir önceki videomda hem koronavirüsünden hem de diğer birçok hastalıktan nasıl korunacağımızla ilgili zaten birçok tüyo vermiş ve önemli konulara değinmiştim. Bugünkü videomuzda da koronavirüsünün nasıl ortaya çıktığı ve tarihçesinden kısaca bahsettim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, duygu ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve hala abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.